Merhabalar, ben Arthur Morgan. 1863 yılında Amerika'nın kuzey bir bölgesine doğmuştum. Annem ben daha küçükken bilinmeyen bir sebeple hayatını kaybetmişti. Babam ise hırsızlık yapan bir suçluydu ve ben daha 11 yaşında bir çocukken babam polisten kaçtığı bir esnada polisler tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Babamın ölümüyle beraber çok erken bir yaşta öksüz kalmıştım ve birilerinin bana sahip çıkmasını beklesem de bana sahip çıkan hiç kimse olmamıştı. Çünkü elitlerin gözünde bizim gibi insanlar umutsuz birer vakadan ibaretti. İşte burası hayatımın dönüm noktası olmuştu. Çünkü sahipsiz kaldıktan sonra hayatıma devam edebilmek için aynı babam gibi suç işlemeye, yani hırsızlık yapmaya başladım. Fakat bir süre boyunca idare etsem de babamın yolu onun kaderini de beraberinde getirdi ve kanun benim de peşime düşmüştü. Bu yüzden daha 14 yaşındayken kasabadan kaçtım ve ormanda kamp kurarak zor yolla da olsa avlanmayı ve kendi başıma yaşamayı öğrendim. Fakat bir süre hayatım böyle geçse de bunun sonsuza kadar gitmeyeceğini biliyordum ve aklıma hiçbir çözüm gelmiyordu. Benim sonumda aynı babam gibi mi olacaktı? İşte tam burada hayatımın ikinci dönüm noktası yaşandı ve ben bir başıma çaresizce dolaşırken Dutch Van der Linde adında bir adam ile karşılaştım ve kendisi bana sahip çıkarak beni kendi kurduğu çetesine aldı. Çetenin iki lideri vardı. Biri Dutch Van der Linde, diğeri ise onun arkadaşı Hosea Matthews. Bu iki adam beni çocukları gibi görmüş ve bana silah kullanmayı, ata binmeyi, kitap okumayı ve hatta puro içmeyi bile öğretmişlerdi. Böylece 15-20 sene boyunca çeteyle beraber yaşadım ve burada beraber tren soygunundan kamp baskınına ve hatta banka soygununa bile katılmıştım. Fakat çetenin suç konusundaki bu başarısı Dutch'ın açıkçası götünü kaldırmış ve çete boyundan büyük işlere kalkarak Vahşi Batı'nın en büyük şehri Saint Denis'te banka soygunu düzenlemişti. Soygun sırasında ikinci babam olarak gördüğüm Hosea polisler tarafından gözümün önünde vurulmuş ve çete Hosea dışında da kayıplar vermişti. Hosea'nın ölümüyle beraber Dutch iyice kafayı sıyırmaya başlamış ve hem bu soygundaki başarısızlık hem de yaşlanmasıyla da beraber Van der Linde çetesi maalesef ki dağılmıştı. Hosea benim babam, çete ise ailem gibiydi ve yaşanan olaylar sonucunda tekrardan başladığım yere dönerek yine yalnız kalmıştım. Bu yalnızlığımı dindirmek için kendimi alkole verdim. Ve bir anda aylak aylak gezen, bir bardan diğerine giden ve gittiği yerlerde de durduk yere kavga başlatan birine dönüşmüştüm. Ta ki Valentine'a gelene kadar. Come on, pretty boy. Pretty boy. Come on. All right, he must start it. Try that again. I hope you got more than that. He's a moron. Hey, come on, stop that! Stop! Stop! Please! Please! I beg you. You won the fight already. Surely that's enough. What business is it of yours? No business. No business, sir, but please, I beg you. Valentine'da beklemediğim bir kavgayla karşılaşmıştım ve kavga sırasında yediğim dayak beni kendime getirmişti. Kavga sırasında üstüm çamur olduğu için önce kendimi yıkadım ve bu son olayla da beraber anladım ki hayatıma devam etmeli ve kendime çeki düzen vermeliydim. Önceki hayatımda çete benim ailemdi ve beni bu duruma düşüren ailemin kaybıydı. Yani kendime çeki düzen vereceksem bir aileye, yani bir çeteye ihtiyacım vardı. Amacım yerini dolduramayacak da olsa aynı Dutch gibi kendi çetemi kurmak ve bir nebze de olsa eski hayat stilime dönmekti. Vahşi Batı'da çete için adam bulmak zor değildi. Ancak bunun için biraz paraya ve aynı zamanda üne ihtiyaç vardı. Eski çete günlerimden dolayı suç dünyasında az da olsa tanınan biriydim. Ancak bu yeterli değildi ve ben de kendime daha da fazla şöhret kazandırmak için yeni bir iş aramaya başladım. Ve yine içmek için bir salondayken fırsat karşıma çıktı. Who's your friend there? This is Jim Boy Calloway, the gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. I'm trying to write his biography, but you like fortune. I need money, sure. Okay, then forgive me, mister, if I seem a little desperate. This book, I've got to make a thing of it, and there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger, Flaco Hernandez, Billy Midnight, Black Bell. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity, shoot them. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Oh, get photos.
Okay. Bu görev benim için çok önemliydi çünkü avlayacağım silahşörler Amerika'nın en iyileri arasındaydı ve eğer başarılı olursam hem adamdan güzel bir para hem de iyi bir şöhret kazanabilirdim. Neden Bay Anderson? Neden? Niye inat ediyorsun? Çünkü bu benim seçimim. Matrix bir sistemdir Neo. Bizim düşmanımız da bir sistem. Böylece tek tek bana verilen kartları incelemeye başladım ve burada silahşörlerin yüzüyle nerede yaşadıklarını öğrendim. İlk hedefim bana daha yakın olduğu için Emmett Granger'dı ve böylece atıma binerek Granger'ın evine doğru yola koyuldum. Ancak yolculuk sırasında yardım çığlıkları atan bir adamla karşılaştım. Normalde iyi bir insan değilimdir ama bu sefer yardım edesim tuttu. Herifin bacağı kesilmişti ve ben de onun acısını azaltması için yanındaki sağlık ilacından verdim. Kim bilir, belki bir gün o da bana yardım eder. Bu ufak yardımımdan sonra tekrar yola koyuldum ve en sonunda efsanevi silahşör Amy Granger'ın evine geldim. Herife Jim Holloway hakkında bildiklerini sordum fakat adam tam uysuz bir bunak çıktı ve bildiklerini söylemesi için benden çiftliğindeki domuzların bokunu temizlememi istedi. Evet, bayağı adam konuşsun diye elime küreği aldım ve domuzların bokunu temizlemeye başladım. Temizlerken de adam merak etmediğim halde kendi hayat hikayelerini anlatmaya başladı. Ve yok ben şöyle adam vururdum, yok adamı şöyle canlı gömerdim diye kendini överek herhalde beni korkutmaya çalıştı. Tabii ben hayatın sillesini yemiş biri olarak hiç etkilenmedim. Ve işim bitince artık asıl meseleye dönmesini söyledim. Fakat... I said I'd tell you stories. I didn't say they'd be about him. Don't trifle with me, old man. You knew him. Just give me something, anything. You making a book, you should make it about me. They're just words, is all. Give me something to say and I'll leave you alone. You owe me that. Hey, you be careful. Herifte öyle bir ego vardı ki kendi hikayeler dışında bir şey anlatmak istemiyordu. Ve ben de en son sinirlenerek adamı tehdit ederek aşağılamaya başladım. Adam hala konuşmamakta ısrarcı olunca da son çare olarak elime dinamiti alarak adamın samanlıklarına salladım. No. No. No! You didn't know! You just took yourself a regular shit shower, Mr. Granger. Boy, that's real nasty. You earned yourself a killing. And I'm gonna enjoy it now. Draw! Bu hareketimle artık ipler tamamen kopmuştu ve mantığın sustuğu yerde silahlar konuşacaktı. Crosshair'ım nerede lan? Lan! Lan! Ve mantığın sustuğu yerde silahlar konuşacaktı. Huysuz herifin inatçılığı onu öldürmüştü ve Granger'la işim bittikten sonra söz verdiğim gibi onun fotoğrafını çektim ve devamında ikinci hedefim Billy Midnight'ın peşine düştüm. Midnight'ın yeri tam olarak belli değildi ve ben de bu yüzden Billy'nin yerini en yakın olduğu posta ofisine sordum. Zamanlamam mükemmeldi çünkü aldığım bilgiye göre Billy yeni gelen tren içindeydi ve bu yüzden hemen trene atlayarak onu aramaya başladım. Beklediğim üzere Billy trenin bar bölümündeydi ve kendisine soru sormaya çalışsam da adam bir anda triplere girerek kaçmaya başladı ve ben de peşinden giderek onu kovaladım. Kovalamacanın sonunda Billy ile trenin üstünde baş başa kaldık ve bir kez daha mantığın sustuğu yerdeydik. Billy'nin sonu da Granger gibi olmuştu ve duellodan sonra kendisinin hem fotoğrafını çektim hem de o meşhur altın kaplamalı tabancasını aldım ve devamında trenden atladım. Bu tabancanın atış hızı inanılmaz yüksekti ve çete kurmadan önce kesinlikle işime yarayacaktı. Billy'den sonraki üçüncü hedefim Black Belly'ydi ve anılarımın pek iyi olmadığı St. Denis'ten geçerek Belly'e doğru yola koyuldum. Yolculuk sırasında yeni tabancamın mermiye ihtiyacı olduğu için bir silahçı dükkanına durdum. Fakat içeri galiba biraz hızlı girdim çünkü adam korktu baya. Böylece lojistiği tamamladıktan sonra tekrar yola koyuldum. Ancak yolda giderken Lemoyne yağmacıların hükümetin bir vergi memurunu köşeye çektiğini ve onu tehdit ettiğini gördüm. Bizim gibi insanlar hükümeti çok sevmezdi. Ancak Lemoyne çetesi benim hiçbir zaman sevmediğim bir çeteydi ve bu yüzden buna izin veremezdim. Her ne kadar intikam içinde olsa adamı kurtarmıştım ve çatışmadan sonra Lemoyne yağmacıları benim yağma malzemem olmuştu. İlk defa kendi başıma bir çeteye bulaşmış ve sanki bir çete lideri gibi hareket etmiştim. Yaşananlardan sonra atıma tekrardan binerek yarım kalan işimi tamamlamaya gittim ve Black Belly'nin evine gelmeyi başarmıştım. Başta bir iki soru sorarım, atarlanırsa onu da vururum diye düşünsem de burada hiç beklemediğim şeyler olacaktı. Ooh, hello?
You a bounty hunter? Well, not right now, I ain't. You got any friends as bounty hunters? None that spring to mind. Well, then you done led them boys here and you none the wiser. Ah, those bounty hunters. Well, let me know what I can do. You want that Wild West story, don't you? Yes, I do. All right. Get up here quick. Now when I give you the word, hit that. Whole place is wired. Soru sormak için geldiğim yerde kendimi bir anda kelle avcılarıyla çevrili bir halde bulmuştum. Ve burada çatışma artık kaçınılmazdı. We're rigged here too. We're all in that shit. They got our feet on us. Rangers expecting a final round. They brought a hit. The back of that truck. There's gonna be some price on me. It's chased. Woo! Is that the last of them? Yeah. You goddamn scalp hunters off your back. For now. You gonna tell me about your Wild West days? Running with Jim Boy Calloway? Little boy Calloway? The only running he did was away from a fight. And that's about the end of it. The man's apparently a famous gunslinger. Yeah, so they say. But, don't get what's famous confused with what's true. All right. I'm gonna need your picture too, if it ain't a trouble. No, sir, no trouble at all. Can't be worse than those awful drawings on the wanted posters. Hell, Kadın o kadar çetin cevizli ki bu geçen 10 dakika sonunda ondan hoşlanmış, fotoğrafını çekerken ona aşık olmuştum. Fakat her ne kadar Bailey'den hoşlansam da bizim gibi insanlar için aşk Adem'in yasak elması gibiydi. Bayan Bailey'den sonra artık geriye tek bir kişi kalmıştı. Flaco Hernandez. Böylece görevin son adımını tamamlamak üzere yola koyuldum ve Hernandez'in konumu kuzeydeki dağlarda olduğu için yaklaşık 2 gün süren bir yola çıktım. Yolculuğun sonunda hedefime tam ulaşmak üzereydim ki... İşte geliyor özel harekat. stay back! Hernandez'in mekanına gelmiştim. Fakat adamın evine yaklaştıkça burada ondan başkalarının da olduğunu fark ettim. Etrafta bir çete kampını andıran bir sürü çadır vardı. Kampa geldiğinde beni Hernandez'in adamları karşıladı ve başta beni öldürmek isteseler de Hernandez için ölmeye değmez diyerek onları ikna ettim. Böylece Hernandez'in kulübesine doğru gittim ve kendisine Jim Calloway ile ilgili sorularım olduğunu söyledim fakat... Here's your message. Herif hiçbir söz söylemeden direkt silah çekmişti ve Hernandez'i vurduktan sonra çatışma çıkacağını sansam da herifin adamları direkt kaçtılar. Herhalde pek sevmiyorlardı onu. Ben de son fotoğrafımı çektim ve tabi gelmişken adamın evinde yağmaladım ve böylece silahşör görevimi tamamlamıştım. Bu görev bana biraz şöhret, biraz da para kazandırmıştı ve artık çetemi kurmaya neredeyse hazırdım. Sadece birazcık daha para ile ekipmana ihtiyacım vardı ve Valentine'dayken şans yüzüme güldü. Hatırlarsanız Granger'ın evine giderken ayağı kesilen bir adamla karşılaşmıştım. Normalde iyi bir insan değilimdir ama bu sefer yardım edesim tuttu. Herifin bacağı kesilmişti ve ben de onun acısını azaltması için yanındaki sağlık ilacından verdim. Kim bilir, belki bir gün o da bana yardım eder. İşte o adam yaptığım iyiliğin karşılığını gerçekten de bana verdi ve Valentine silah dükkanından istediğim herhangi bir şey alıp onun hesabına yazabileceğimi söyledi. Tabi ben de fırsatı bulunca vallahi hiç alttan almadım ve beleşi görünce hemen silahçıya giderek en pahalı sniper aldım. Enayi parası. Artık çete kurmak için son birkaç şey kalmıştı ve bunun için de Saint Denis'e gitmem gerekiyordu. Fakat olayların ardı arkası bitmiyordu ve ben kasabadan çıkmaya hazırlanırken ilginç bir konuşmaya tanık olmuştum. It's me. Come on, open up. Here. There you go, keep the people safe. Better all be there. Yeah. I'll be back to check on you tomorrow. Kasabanın polisi gözümün önünde rüşvet almıştı. Ve tabi adalet benim işim olmasa da çetemi kurmadan önce son bir para ve şöhret kazanabilirdim. Rüşvetin verildiği yer kasaba hastanesinin içiydi. Ve doktorun da bu işte kesinlikle bir parmağı vardı. Whoa! What the hell's the gun for? Let me into that back room of yours right now. Sir, please. You don't want to get involved with them, I promise you.
You make them open up, or you're a dead man. Hey, open up. It's me. I brought some food and whiskey for you fellers. Put it on the table. You can see we're in the middle of some business here. Looks like a night. What you got going back here? İçerideki herifleri hızlı bir şekilde halletmiştim. Ancak silah sesleri tüm kasabadan duyulmuştu ve polisler peşime düşmüştü. Bu yüzden kanun gelmeden önce elimden gelen en hızlı şekilde alabildiklerimi aldım. Ve devamında arka kapıdan kaçmayı denesem de başaramadım. Kanun etrafımı artık sarmıştı. Ve geriye sadece tek bir seçenek kalmıştı. Kasabadaki tüm polisleri öldürmüştüm. Ancak destek birlikleri yoldaydı ve kanun daha fazla üzerime gelmeden önce Valentine'dan tüm hızımla kaçmaya başladım. Kanundan kaçmayı başarmıştım ve yolun sonunda bir eve denk geldim. Başta beni gördüğü için ablayı da mı öldürsem diye düşündüm. Ancak kötü biri de olsam yani o kadar da kötü değildim. Merhaba abla. Böylece çetemi kurmaya hazırdım ve kuruluştan önce kendime özel bir kombin yapmak için Saint Denis'e doğru yol aldım. Çete lideri olacaksam bundan daha iyi giyinmem lazımdı. Ve aynı Dutch gibi ben de kırmızı bir kombin yaptım. Artık her şey hazırdı ve çetemi kurmak üzere yola koyuldum. Fakat yolda giderken önümdeki adam bir anda yardım sesleriyle beraber yere düştü. Normalde yardım etmeyi düşünmüyordum ancak çeteyi kurmadan önce bereket getirir diye düşünerek adama yardım etmeye karar verdim. Ve onu yanıma alarak Saint Denis Hastanesi'ne götürdüm. Adamı bıraktıktan sonra tekrardan yola koyuldum. Ve çeteyi kurmak için bana kamp ile adam konusuna yardımcı olacak eski bir dostla görüşecektim. Kamp için uygun olan 3 yer vardı ve ben daha merkezi bir yerde olmak için Cumberland ormanlarını seçtim. Böylece uzun bir uğraş sonucu en nihayetinde çetemi kurmuştum ve çetede şu anlık kampta çalışan 4 kişi ve benle beraber sahada olacak 2 adamım vardı. Çetenin kaynaklarını arttırmak için bir an önce soygun yapmalıydım ve ilk soygunum da içinde tam $100 para olan bir at arabasına olacaktı. Böylece soygunu başlattım ve adamlarımla beraber yola koyularak at arabasının geleceği rotaya pusu kurduk. Pusu başarılı olmuştu. Ancak ben ilk soygundan patlamak istemediğimden arabayı yağmalamadan önce cesetleri teker teker gizledim ve devamında arabanın kasasını açtım. Kasadan tam $105 çıkmıştı ve bana kalan para $5'dı. İlk soygun için iyi bir iş çıkarmış olsak da benim gözüm daha büyüklerindeydi. Fakat daha büyük soygunlar için çetede daha fazla adama ihtiyacım vardı. Bu yüzden yeni bir saldırı planlayarak yola koyuldum. Fakat bu sefer paraya değil, tutsakların olduğu bir arabaya saldıracaktım. Saldırıdan sonra daha fazla polis gelmeden hızlıca kafese gittim ve kafesin kilidini açarak tutsakları yani yeni adamlarımı serbest bıraktım. Fakat saldırıdan sonra açgözlülük yapmıştım ve olay yerinden kaçmak yerine cesetleri teker teker yağmalamaya başladım. Ancak bu açgözlülüğüm sırasında polisler olay yerine gelmiş ve yeni bir çatışma çıkmıştı. Çatışmayı kazanmıştık ve saldırıdan sonra çetemize 2 yeni üye daha gelmişti. Fakat yeni üyelerle beraber kamp artık yetersiz gelmeye başladı. Ve ben de bu yüzden kamp yöneticisiyle konuşarak $80 karşılığında kampın seviyesini 1. seviyeden 2. seviyeye yükselttim. Bu çete olarak bizim ilk adımımızdı ve bu yüzden bunu kutlamak adına adamlarımla kasabaya inerek içmeye karar verdim. Böylece adamlarımla beraber ata bindik ve eğlenmek üzere yola koyulduk. Fakat biz kasabaya doğru giderken karşımıza O'Driscoll çetesinin adamları çıktı ve herifler köprüyü kapattığını ve bizim de geçemeyeceğimizi söylediler. Adamlarımla kutlama yapmak için çıktığım yerde tekrardan çatışmak istemiyordum ve bu yüzden farklı bir yoldan gideriz diye düşünerek ilk başta geri adım attım. Fakat geriye doğru giderken gururum bunu kabullenemedi ve adamlarımı çatışmaya sokmadan bu işi halledebilecek bir çözüm buldum. Sniper.
let me cross. Tek bir mermi yemeden o Driscoll'leri halletmiştim. Ve herifleri tabii o kadar vurmuşken de bir arabalarını yağmalayayım dedim. Ve gerçekten de güzel şeyler çıktı. Böylece adamlarımla yola devam ettik. Ve uzun bir yolun ardından en sonunda salona geldik. Salonda bira üstüne viskimi gömerken yan taraftaki kadınlar dikkatimi çekti. Ve ben de hafif sarhoş bir şekilde onlarla konuşmaya çalıştım. Fakat hanımefendiler karşılık verse de bana pek yüz vermediler. Ve ben de biraz daha içtikten sonra mekandan ayrılmaya karar verdim. Fakat benim adamlarım eğleniyordu. Ve ben de adamlarımı salonda bırakarak biraz dinlenmek için kasabanın banyosuna gittim. Sit back and relax, hon. Oh, işte bu iyi geldi. Böylece adamlarımla güzelce dinlendikten sonra kampa geri döndük. Ve döndükten sonra ilk iş olarak yeni bir araba soygunu düzenledim. Bu soygun diğerlerinden farklı olarak arabanın içindeki zengin yolculara karşı olacaktı. Ve daha fazla para olduğu için Saint Denis'e yakın bir yerde olacaktı. Tabi bu her ne kadar güzel gözükse de aynı zamanda riskliydi. Ancak artık bir kere yola çıkmıştık. Ve büyük zaferler büyük risklerle olurdu. Şoförleri öldürdükten sonra geriye yolcular kalmıştı. Ve şehre yakın olduğum için yolcuları öldürmek yerine bağlamayı tercih ettim. Böylece hızlı bir şekilde arabayı yağmalamaya başlamıştım. Ancak ben her ne kadar hızlı olsam da kanun bize yetişmişti. Çatışmadan sağ salim çıkmıştık. Ancak her ne kadar kazansak da aldığımız para buna değmeyecekti. Çünkü Saint Denis tarafında görüldüğümüz için Morgan çetesi gitgide daha fazla dikkat çekmeye başladı. Benim hatam yüzümden çete olarak zor bir duruma düşmüştük. Ve bu durumu düzeltmek için bize daha fazla silah gücü lazımdı. Bu yüzden yeni bir plan yaptım. Ve kanun tarafından topluca tutulan mahkumları kurtarıp çeteyi hızlıca büyütecektim. Tutsaklar bir dağın tepesinde tutuluyordu. Ve mesafe uzak olduğu için tabanca etkisizdi. Ben de bu yüzden bir kez daha sniper'ımı çıkararak ilk kurşunu sıktım. Uzun bir çatışmanın ardından kazanmıştık. Fakat çatışmada kaybettiğimiz adam sayısı kazandığımızla neredeyse eşitti. Ve ben de bunu yedirememiştim. Bu yüzden kampa döndükten sonra bir kez daha aynı şekilde tutsak kurtarma planı yaparak adamlarımla yola çıktım. Öncekinden farklı olarak bu sefer destek gelmeden kaçmayı planlıyordum. Ve bölgeyi inceledikten sonra bir kez daha sniper'ımı çekerek saldırıya geçtim. Saldırı başarılı olmuştu ve bu sefer daha önce yaptığım hatayı yapmayarak saldırıdan sonra direktman kaçtım ve kanun gelemeden kampa geri dönmüştüm. Böylece çetedeki adam sayısı her geçen gün artıyordu. Fakat Saint Denis yakınındaki saldırı ve polislerin elinden tutsak kaçırma olaylarıyla da beraber Saint Denis polisi tüm gücüyle bizi arıyordu. İnsanlar böyle durumlarda geri çekilip bir süre gözlerden uzak kalınması gerektiğini düşünür. Fakat Dutch'tan öğrendiğim bir şey varsa o da en iyi savunmanın saldırı olmasıydı. Bu yüzden büyüyen çetemle beraber yeni bir plan yaptım. Ve kanun beni ararken ben onların ayağına gidecek ve Saint Denis hapishanesine saldıracaktım. Evet, plan çılgıncaydı. Fakat başarılı olursak çok fazla adam kazanarak kanunu caydırabilirdik. Saldırıdan önce çete için paranın bir kısmını zırh ve silah satın aldım. Böylece çete saldırıya hazırdı ve ben de adamlarımı yanıma alarak yola koyuldum. Ve en nihayetinde Saint Denis hapishanesinin önüne geldik.
Polislerin ilk kısmını halletmiştik. Fakat hücreleri açabilmem için anahtara ihtiyacım vardı. Ve bu anahtar da polislerin üzerindeydi. Bu yüzden teker teker tüm cesetleri aramaya başladım. Fakat ben ararken destek ekibi beklediğinden hızlı gelecekti. Surprise, motherfucker. İkinci dalgayı da atlatmayı başarmıştık. Fakat adam sayım gitgide azalıyordu ve polislerin adı arkası kesilmiyordu. Bu yüzden hemen anahtarları aramaya başladım ve en sonunda anahtarı buldum. Böylece hücreleri teker teker açtım. Fakat her ne kadar mahkumları kurtarsam da kaçmaya vaktim olmayacaktı. Çok kanlı geçen bu mücadeleden sonra en sonunda kaçmıştım. Ve bazı kayıplarımız olsa da baskından avantajlı çıkmıştık. Böylece kampa geri döndüm ve tüm bu karmaşadan sonra biraz dinlenmek istesem de çok büyük bir problemimiz vardı. Kanun kampın yerini biliyordu. Dikkatleri o kadar üstümüze çekmiştik ki Kanun bizi bulmuştu. Ve burada artık büyük bir kamp çatışması kaçınılmazdı. Kampa yapılan baskından sağ salim kurtulmayı başarmıştık. Ancak artık bir kere ifşa olduğumuz için bunun devamının gelmesi an meselesiydi. Kamp yerini değiştirmemiz gerekiyordu ve ben de bu yüzden kamp yöneticisiyle konuşarak eski kamp yerimiz olan Cumberland ormanlarına dönmeye karar verdim. Fakat son baskınla beraber çete kan kaybetmiş ve hatta dağılma noktasına gelmiştim. Bu yüzden sonumun daş gibi olmaması için çeteyi toparlamam lazımdı. Ve yeni gelen adamlarımla da beraber aklımda büyük bir plan vardı.